Merhaba arkadaşlar, Taman YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tunus işi tekniğiyle yapılmış harika bir model paylaşacağım. Battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Bebek hırkaları, yelekleri, ince iplerle yelek yapabilirsiniz. Ama bence harika olur diye düşünüyorum battaniye için bu model. Evet, bakın modelim bu şekilde. Evet. Şimdi hemen nasıl yapıldığına başlayacağız. Modelimizin sayısını şu şekilde ayarlıyoruz. 8'in katları artı 2 ilmek şeklinde. Yani 8'in katları örneğin 16. Biz 2 artısı 18 ilmek üzerine kurduğumuzda örneğin modelimiz denk geliyor. Ya da işte 8'in işte 3 katı diyelim 24. Biz 26 ilmek üzerine kurduğumuzda modelimiz tam denk geliyor arkadaşlar. Sayılarını sizler de yapmak istediğiniz büyüklüğe göre o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen birlikte yapılışına geçelim. Yapımında ben şöyle ipimin kalınlığına göre 3,5 numara tunus tığı kullanacağım. Ya da tunus şişi diyebilirsiniz. Şimdi sımsıkı çekmiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. 2, 3, 4, 5, 6, evet 10 oldu. 11, 12, 14, 15, 16, 17 ve 18. Şimdi 18 tane ilmek hazırladım. 18 tane zincir çektim. Şimdi dilerseniz bu şekilde ters çevirerek yaptığınızda daha düzgün duruyor aslında. Ama düz olarak da yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Bu şekilde her bir zincirimin içerisinden birer tane ilmek çıkarıyorum. Ben şimdi diğer modelinde taban kısmına kıvrılmasın diye lastik yaptım. Sizler de lastik yapabilirsiniz ya da battaniye yapmak istiyorsanız sonradan kenarını tığlayarak da düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Hani yapmak istemezseniz de o şekilde yapabilirsiniz. Evet. Şimdi her bir zincirimin içerisinden bir tane ilmek çıkardım. Şimdi bir ilmeğimi çıkardım. Ne yapacağım? İlk ilmeğimi tek, bakın bu şekilde, diğer ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek sıramın başına kadar gidiyorum. Evet, şimdi sıramın başına normal düz olarak ördüm. Sıramın başına kadar geldim. Bu şekilde. Şimdi sıranın başına geldikten sonra arkadaşlar bir sıra düz örgü öreceğim. Tunus işi tekniğinde düz örgü nasıl örülür hemen onu da göstermek istiyorum. Bilmeyen arkadaşlarım vardır. Bakın şu şekilde batıyorum. Daha sonra hani böyle alıyoruz ya, böyle almıyorum. Şu aradaki yuvaya da batıyorum. Bakın buradan alıyorum. Bakın buraya batıyorum. Hemen önündeki yuvaya da batıyorum. Şuraya batıyorum. Hemen önündeki yuvaya da batıyorum. Bakın arkaya doğru. Bu şekilde aldığımızda düz örgü oluşuyor arkadaşlar. Evet. Sıramın sonundaki ilmeğimi hemen şu dibindeki ilmekle birlikte alıyorum daha düzgün durması için. Şimdi ilk ilmeğimi tek, sonraki ilmeklerimi yine ikişer ikişer çekerek sıramın başına kadar geliyorum. Evet, bakın bu şekilde sıramın başına kadar geldim. Şimdi sıramın başına geldikten sonra arkadaşlar bu sırada artık modelimizi yapacağız. Nasıl yapıyorum modelimi? Şimdi bu birinci ilmeğim, hemen yanındakini yine düz olarak ördüm. Bu ikinci ilmeğim. Şimdi bunları normal uzunlukta ördüm. Şöyle parmağımla tutuyorum kaymasın diye. Şimdi bakın bunu uzatarak hani şöyle bayağı bir nasıl diyeyim, örümcek yapar gibi şöyle orta büyüklükte bir örümcek boyutunda diyeyim.
Şu şekilde uzatıyorum. 1 ya da fıstık yapar gibi ama bir fıstık boyutundan daha uzun uzatıyorum. Bakın şöyle kaymasın diye de tutmak istiyorum. Yeniden göstereyim. Bakın ilk 2 ilmeğimi normal olarak ördüm. Şimdi bunları şöyle parmağımla tutuyorum kaymasın diye. Sonra devam ediyorum. 1, bunu da tuttum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi bu şekilde uzatarak ördüm. Şimdi 6 ilmeğimi bu şekilde uzatarak ördükten sonra sıradaki 1 ve 2 ilmeğimi uzatmadan küçük ördüm. Bunlar arada kalan ilmeklerim olacak. Bu 6 ilmeğin üzerine hasır örgü mü desek, sepet örgüsü mü? O kısım denk gelecek. Şimdi bu 2 ilmeğimi bu şekilde ördükten sonra devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 6 tane yine uzatarak ördüm. Kenardaki 1 ve 2 tane olan ilmeğimi normal olarak ördüm. Şimdi buradan hemen şu kenar ilmeklerimi önce 1 sonra 2 şeklinde kenardaki o 2 tane normal ilmeğimi ördüm. Şimdi ilmeğimizi ördükten sonra burada bir tane zincir çekiyorum ve bakın şu 3, 6. Bunlar benim modelimi yapacağım kısım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şu 2 taneyi bir tutuyorum. Şu 3 tanenin üzerinden şu bir ilmeği geçirmem gerekiyor. Hemen yapalım. Nasıl yaptım bakın. Bu üçünü tutuyorum. Hemen şöyle elinizle de atlatabilirsiniz. Bakın. Birinciyi geçirdim. Tekrar bir zincir çektim önce. Şimdi ikinciyi aldım. Bu 3 taneyi bunun üzerinden, 3 tanenin üzerinden bu kez bunu geçiriyorum. Bakın 2 oldu. Yine bir zincir çektim. Yine bu 3 ilmeğimi bu kez bunun üzerinden geçiriyorum. Bunu 3 ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Ters konuşuyor olabilirim. Siz beni anlayın arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde geçirdikten sonra diğer ilmeklerim, diğer şu 3 ilmeğimi ikişer ikişer örüyorum. 2, 2 ve 2 şeklinde. Şimdi arada 2 tane kısa ilmeğim var. Onları da yine 2, 2 olarak ördüm. Evet bakın modelim oluştu. Şimdi yine buradaki 6 tane olan kısma geldik. Yine burada bir tane zincir çektim. Bakın şu 3, şu 3 de 6 oluyor. Şimdi şu 3 tanenin üzerinden şu bir taneyi bir geçirelim. Bakın bu şekilde tutuyorum. Hemen bu 3 tanenin üzerinden bunları geçirdim. Tekrar zincir çektim. Yine bu 3 taneyi şunun altından geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Evet. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine bu 3 ilmeğimi bakın. Bunun da üzerinden 3 ilmeğimin üzerinden bunu da atlattım. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimi 2 2 çekerek sıranın başına kadar gidiyorum. Bakın bunlar da kenarda ördüğüm 2 tane olan ilmeğim. Evet. Şimdi bir sıra düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Bakın yine düz örgü örüyorum. Bu şekilde arkaya doğru. Böyle almıyorum. Bu şekilde alıyorum. Unutmayalım arkadaşlar. Yoksa eksilme yapmış oluruz. Bakın her birini bu şekilde. Düz olarak örüyorum bir sıra. Bunlar aradaki 2 ilmeğim. Bunları da ördüm. Çok da eğlenceli bir model arkadaşlar. Elinize alıştıktan sonra rahatlıkla hızlı bir şekilde de yapabilirsiniz. Evet sıramın sonuna geldim. Düz olarak ördüm. Şimdi yine sıramın sonuna geldikten sonra ilk ilmeğimi tek, diğer ilmeklerimi ikişer ikişer çekerek sıramın başına kadar geliyorum. Bu şekilde bakın sıramın başına kadar geliyorum. Evet. Şimdi sıramın başına kadar geldim. Şimdi yine aynı şekilde model kuracağız. Fakat bu kez modelimi araya denk getireceğim. Yani üst üste gelmeyecek. Bu 2 tane modelin ortasına gelecek. Şurası 2 oluyor arkadaşlar. 2 buradan. 2 de buradan aldığımda şu altının üzeri benim modelim olacak. Yani şuradaki bakın 3, 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum.
2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi 6 tane ilmeğimi bu şekilde düz olarak ördükten sonra hemen, evet, şimdi bakın buradan ilmek aldım, uzattım. Şu parmağımla tutuyorum küçülmesin diye. 2, 3, bakın alıyorum, parmağımla tutuyorum. 4, 5, bir tane daha aldım, 6. Şimdi 6 taneyi bu şekilde aldıktan sonra kalan ilmeklerimi küçük küçük örüyorum. Yani normal. Bakın. 2, 3, 4, 5 ve 6. Kalan ilmeklerim normal bu şekilde ördüm. Yine ilk ilmeğimi tek, diğerlerini 2 2 çekerek hemen bu 6 taneyi bir örüyorum. Bakın buraya kadar geldim. Şimdi 6 ilmeğimi ördükten sonra burada bir zincir çektim. Şimdi şu 6 ilmeğimin üzerine benim modelim denk gelecek. Bakın. Şöyle üçlü üçlü de ayırıyorum. Şimdi şu 3 tanenin üzerinden önce bunu, sonra bunu, sonra bunu atlatacağız sırayla. Bir zincirimi çektim. Bu 3 ilmeği şu şekilde tığımla tutuyorum. Birinci ilmeğimi üzerinden atlattım. Bir tane zincir çektim. Bu 3 tane ilmeğimi tuttum. İkinciyi onların üstünden atlattım. Tekrar burada bir zincir çektim. Bu 3 taneyi tuttum. Bunu da bu şekilde atlattıktan sonra kalan ilmeklerimi ikişer ikişer çekiyorum. Şimdi bunları da yine 2 2 çekerek sıranın başına geliyorum. Evet, bakın modelimiz ortaya çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yine düz olarak örüyorum. Bir sıra. Bakın bunları almayı unutmayın arkadaşlar. 3 burada, 3 burada var. Dilerseniz burayı sayarak yapın. Çünkü atladığınızda ilmek eksiltme yaparsınız. Onun için buraya dikkat ediyoruz. 1, 2, bakın şurada da var çünkü. 3. Bunu da şöyle alıyorum. 4, 5, 6. Gördünüz mü? Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimi de yine düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Tunus işi örgü benim çok sevdiğim bir örgü tekniği arkadaşlar. Hem örgüleri çok muntazam ve düzgün duruyor. Hem de bilmiyorum, birçok örgüye yakışıyor. Hırka oluyor, patik oluyor. Her şey yapabiliyorsunuz ve düzgün, bozulmayan bir örgü. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi yine ilk ilmeğimi tek, diğer ilmeklerimi 2 2 çekerek sıranın başına kadar geliyorum. İkişer ikişer çekerek sıranın başına kadar geliyorum. Evet, bakın. Şimdi yine ne yapacağız? Modellerimizi bunların üst kısımlarına denk getireceğiz. Tekrar yapalım. Bakın. Sıranın başındaki 2 ilmeğimi normal ördüm. Daha sonra devam ediyorum. Ay pardon arkadaşlar. Şöyle. Buradan başlıyorum. Bakın 1 uzatarak. 2 uzattım. Tuttum baş parmağımla. Uzattım. Tuttum. 3 oldu. Bakın uzatıyorum. Baş parmağımla tutuyorum. Kayıp küçülmesin diye. 4, 5 ve 6. Şimdi 6 tane bu şekilde uzattıktan sonra buradan 1 ve 2 tane küçük ördüm. Devam ediyorum yine. 1 uzatarak 2, 3, 4, 5 ve 6 taneyi ördüm. Kenardaki 1 ve 2 ilmeğimi şu şekilde bir ördüm. Şimdi bir sonrakinde önce tek, sonra 2 çekerek sıranın başındaki 2 ilmeğimi ördüm ve bir tane zincir çektim. Şimdi bir zincirimi çektim. Şuradaki 3 tane ile şuradaki 3 tanenin üzerinden modelimizi atlatacağız. Bakın modelimizi kuracağız. Şu 3 tanenin üzerinden önce bunu geçiriyorum. Bakın bunu bu şekilde geçirdim. Bir zincir çektim. Bu 3 tanenin üzerinden ikinciyi geçirdim. Zincir çektim. Bu 3 tanenin üzerinden üçüncüyü geçirdim. Sonrasında
2 2 çekerek sıramın başına kadar geliyorum. Tekrar aradaki 1 2 tane ilmeğimi ördüm. Devam ediyorum. Yine şu 6 tanenin üzerine modelimi kuracağım. Burada bir zincir çektim. Şu 3 tane ilmeğimi alıyorum. Bakın bunu onların üstünden aktardım. Bir zincir çektim. Bu 3 tanenin üzerinden ikinciyi aktardım. Bir zincir çektim. Bu 3 tanenin üzerinden üçüncüyü aktardım. Sonra kalanlarını 2 2 çekerek sıranın başına kadar geldim bu şekilde. Evet. Şimdi yine bir sıra düz örüyorum. Tüm ilmeklerimin içerisinden almayı unutmadan bu şekilde bir sıra düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi bu modelden battaniye bence çok güzel olur. Kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Battaniye yapabilirsiniz. Benden Tunus işi tekniğiyle yapılmış battaniye modeli isteyen arkadaşlarım vardı. Bu örneği deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, sıranın başına kadar geldim. Bakın sonuna kadar. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi battaniye çok yakışacağını düşünüyorum ben. Pembeyle de bu şekilde durdu biraz daha büyüttüğümde. Ama yeşille de çok hoş oldu. Evet, modelim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yazarsanız ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.